Tarih boyunca bazı kitaplar sadece okunmadı. Saklandı, tartışıldı, hatta yasaklandı. Fakat onları asıl gizemli yapan geride bıraktıkları sorulardır. Kim yazdı, ne zaman yazıldı ve neden ortadan kayboldu? Merhaba sevgili dostum. Açıklanamayan Kitaplar serimizin ilk bölümüne hoş geldin. Bu seride Enok peygamberin kitabından Codex Gigas, yani şeytanın İncil'i olarak bilinen devasa metne, oradan da yüzyıllardır tartışma yaratan Barnabas İncil'ine kadar sıra dışı ve hala açıklanamayan kitapları tüm detaylarıyla araştıracağız. Eğer hazırsan başlıyoruz. Önce seni tarih boyunca gizlenmiş bir metne götürmek istiyorum. Yasaklanmış, unutulmuş ama bir biçimde hep varlığını korumuş bir kitaba, yani Enok'un kitabına. Bu metin sadece bir dini anlatı değil. O, insanın bilgiyle kurduğu ilişkiyi sorgulayan bir metindir. Tanrı, melek ve insan arasındaki sınırın ne kadar ince olduğunu gösterir. İnsan bazen bu sınırın ötesine geçmek ister. Melekler bazen insanın yerine geçecek kadar dünyaya yaklaşır. Kitap tam da bu kırılma noktasını anlatır. Bazıları için bu kitap Tanrı'ya karşı gelen meleklerin bir tür günlüğüdür. Yani gökyüzüne ait varlıkların yeryüzüne karıştığı yasak bir hikaye. Bazıları içinse insanlığa gökten gönderilmiş bir uyarıdır. Bilgi kutsal bir hediyedir ama yanlış elde tutulursa felakete dönüşür. Hangi tarafta durursan dur, Enok'un kitabı insanın anlam arayışını derinden sarsar. Çünkü kitap insan neyi ne kadar bilmeye hakkı vardır sorusunu doğrudan önümüze koyar. Antik dünyada bu soru tehlikelidir. Aslında bugün bile tehlikelidir. Önce Enok kimdir diye soracak olursak, İbranice adıyla Hanok. Tevrat'ta, yani Yaratılış kitabında sadece birkaç satırla anılır. Nuh'un büyük dedesi olarak geçer. Adem soy ağacında 7. nesildir. Bu 7. vurgusu antik geleneğin dikkatini çeker. Çünkü 7 sayısı kutsal düzenle ve göksel ritimle ilişkilendirilir. Tevrat'ın söylediği neredeyse tek şey şudur: Enok Tanrı ile yürür, sonra ortadan kaybolur. Çünkü Tanrı onu gökyüzüne alır. Bu cümle kısa ama sarsıcıdır. Çünkü kutsal metinlerde bir insanın Tanrı tarafından alınması çok ender bir ifadedir. Ölmeden göğe yükselme motifi Yahudi geleneğinde Enok'la başlar. Daha sonra İlyas peygamberde, Hristiyanlıkta ise İsa anlatısında başka biçimlerde görülür. Enok'un kaybolması ölümün sıradan çizgisini kıran bir olay gibi anlatılır. Bu yüzden Enok hem Yahudi düşüncesinde hem de erken Hristiyan çevrelerde gökteki bilgiyi gören insan olarak düşünülür. Eğer göğe alındıysa orada gördüklerini insanlığa aktarmış olmalıdır. İşte bugün Enok'un kitabı dediğimiz metin bu inanç etrafında şekillenir. Kitap yüzyıllar boyunca kayıp sayılır. Yahudi geleneğinde ismi geçse de metin ortada yoktur. Hristiyan dünyasında birkaç kilise yazarı Enok'tan alıntı yapar. Bu bile metnin bir zamanlar dolaşımda olduğunu gösterir. Fakat 4. yüzyıldan itibaren batıda da izleri silinir. Ta ki James Bruce 1773'te Habeşistan'daki manastırda bu el yazmalarını bulana kadar. Bu el yazmaları Ge'ez dilindedir. İçlerinde Enok'un kitabı adıyla bilinen uzun metin yer alır. Bugün hala elimizde bulunan tam versiyon Etiyopya Kilisesi'nde korunur. Aslında bu çok önemli bir ayrıntıdır. Çünkü Batı Hristiyanlığı kitabı apokrif sayıp dışarı atarken Etiyopya Kilisesi onu kutsal metinler arasında tutar. Yani kitap Avrupa'da unutulurken Afrika dağlarının manastırlarında saklanarak hayatta kalır. Kitabın kökeni ve yapısına dair araştırmalar metnin ilk hali İbranice ya da Aramice yazıldığını gösterir. Çünkü 20. yüzyılda bulunan ölü deniz parşömenleri arasında Enok'a ait parçalar bulunur. Bu parçalar milattan 2. yüzyıla kadar gider. Yani kitap 2. Tapınak döneminde Yahudiliğin fikir dünyasında doğar. Bu dönem Yahudi toplumunun hem Helenistik kültürle yüzleştiği hem de siyasi baskılarla sarsıldığı bir zamandır.
Enok kitabı da böyle bir dünya içinde şekillenir. İnsanların adalet aradığı, gökyüzünün sırlarını merak ettiği, tarihin sonu düşüncesinin yoğunlaştığı bir dünya. Ayrıca metnin tek bir yazar tarafından yazıldığı pek düşünülmez. Çeşitli zamanlarda oluşmuş bölümler bir araya gelir. Bu yüzden kitap bir derleme karakteri taşır. Ama bu derleme dağınık değil, kendi içinde sistemli bir yapıya sahiptir. Metin 5 ana bölümden oluşmakta. Gözcülerin kitabı, Meseller kitabı, Astronomik kitap, Rüyalar kitabı ve son olarak Enok'un mektubu. Bu yapı antik çağda bilgiyi sınıflandırma çabasının erken örneklerinden biri sayılır. Yani kitap sadece vahiy anlatısı değil, aynı zamanda bir bilgi düzeni kurma girişimidir. Bir peygamberin ağzından evrenin ahlakını, gökyüzünün düzenini, tarihin işleyişini anlatır diyebiliriz. Enok'un kitabındaki en çarpıcı anlatı, insanlık tarihinin en eski isyanlarından birini konu eder. Ama bu insanların değil, meleklerin isyanıdır. Kitaba göre gözcüler denen bir grup melek, yeryüzünü gözetmekle görevlidir. Onların işi insanı izlemek, düzeni korumak, Tanrı'nın iradesini takip etmektir. Fakat bu melekler bir noktada görevini aşar. Gökyüzüne ait olanın sınırını terk edip dünyaya inmeye karar verirler. Toplam 200 melek. Liderleri Semyaza önderliğinde bir anlaşma yapar. İnsan kadınlarıyla birlikte olmayı yemin ederler. Bu yemin onlar için bir bağdır. Geri dönmemek üzere verilmiş bir söz. Burada kitap aslında çok güçlü bir mesaj taşır. Gökyüzüne ait bir varlık bile arzunun peşine kapılabilir. Dolayısıyla bu birliktelikten Nefilim denen dev bir ırk doğar. Nefilimler sadece fiziksel büyüklükleriyle değil, dünyaya getirdikleri yıkımla da anlatılır. Toprağın ürününü tüketir, insanı ezer, kan döker ve düzeni bozar. Ama metnin en kritik kısmı başka bir şeydir. İnsanlara yasak bilgileri öğretir. Kitapta bunları isim isim görebiliriz. Azazel savaş aletlerini öğretir. Demiri işlemeyi, kılıcı, zırhı anlatır. Semyaza büyü ve tılsımı gösterir. Barakiel yıldızların hareketini öğretir. Kokabel burçların düzenini anlatır. Penemeu yazıyı ve dili öğretir. Kelimelerin gücünü insanın eline verir. Yani kitaba göre insan uygarlığın temel bilgilerini gökten alır. Bu bilgi insanı yükseltir ama aynı anda yozlaştırır. Çünkü bilgi bir silah gibidir. Kim onu ne amaçla tutarsa sonuç ona göre şekillenir. Tanrı bu düzeni bozan gözcüleri cezalandırır. Onları derinliklerin kuyusu denen yere hapseder. Burada ceza sadece bedensel değil, gökten koparılma, ışıktan ayrılma cezasıdır. Bu anlatı daha sonra Yahudi ve Hristiyan düşüncesinde cehennem ve düşmüş melek fikrinin köklerinden biri sayılır. Gözcülerin isyanı büyüdükçe yeryüzü bir karmaşaya sürüklenir. İnsan bilginin verdiği güçle sınır tanımaz hale gelir. Nefilimler şiddeti artırır. Düzen bozulur. İşte bu noktada metin Enok'u aracı olarak sahneye çıkarır. Tanrı Enok'u seçer. Ona gözcülere hükmü iletme görevi verir. Enok gökyüzüne çıkar ve meleklerle konuşur. Melekler af diler çünkü hata yaptıklarını fark ederler. Ama Tanrı affetmez. Bu anlatının sert tarafıdır. Bazı sınırların bedeli geri çevrilemez. Gözcüler zincire vurulur. Nefilimler ise yeryüzünü kana bulamayı sürdürürler. Metin, büyük tufanı işte bu felaketin bir sonucu olarak ortaya koyar. Tufan sadece insanın ahlaki çöküşünü değil, kozmik düzenin bozulmasının da bir sonucudur. Kitap burada dikkat çekici bir ifade kullanır. İnsan soyunun kirletildiğini söyler. Bazı yorumcular bunu genetik bozulma metaforu gibi okur. Çünkü meleklerle insanların birleşmesi soyun karışmasına yol açar. Bu yüzden tufan bir tür sıfırlamadır. Hem ahlaki hem de biyolojik bir arınma gibi. Enok bu olaydan sonra yeryüzüne dönmez. Kitaba göre gökyüzüne alınır ve Metatron adlı bir varlığa dönüştürülür. Yahudi öğretilerinde Metatron, Tanrı'ya en yakın melek sayılır. Onun
Aslında bir insan olduğuna dair düşünce insanın ilahi bilgiye ulaşma arzusunu sembolize eder. Burada metin bir eşik kurar. İnsan gökyüzüne yükseldiğinde bir melek olmaz ama melekleşen bir bilince dönüşür. Bu apokaliptik düşüncenin en derin hayallerinden biridir. Enok'un kitabı sadece bir ceza ve tufan anlatısı değil, aynı zamanda bir kozmoloji metnidir. Antik dünyada gök sadece fiziksel bir boşluk değildir, yaratıcının düzeninin yansıdığı bir sahnedir. Kitap güneşin, ayın ve yıldızların hareketini ayrıntılı bir biçimde tarif eder. Güneşin yıl boyunca geçtiği 6 kapıdan bahseder. Bu kapılar mevsimlerin döngüsünü anlatır. Yılın uzunlukları, gündüzlerin uzayıp kısalması, ayın evreleri metinde sistemli bir şekilde yer alır. Bazı bilim insanları bu bölümlerin erken dönem gözlemsel astronominin ilkel bir formu olduğunu söyler. Çünkü burada rasyonel bir gözlem ile kutsal bir anlam iç içe geçer. Gök cisimleri sırf hareket eden taşlar değildir. Tanrı'nın takvimini taşıyan işaretlerdir. Gökyüzü 7 katlıdır. Her katta farklı melekler, farklı ışık düzeyleri bulunur. Bir kat lütuf katıdır. Diğer kat yargı katıdır. Diğer bir kat sır katıdır. Evren mekanik değil, yaşayan bir sistem olarak anlatılır. Bu kozmoloji insanın kendini evrenin merkezine koymadığı ama evrenin anlamını da boş bırakmadığı bir düşünce biçimi sunar. Kitaba göre yıldızların dili, meleklerin görevi vardır. İnsan bu düzeni anlamaya çalışır ama her an sınırla karşılaşır. Peki bu kadar etkileyici ve detaylı bir metin neden yasaklanır? Enok'un kitabı Tanrı'nın düzenine baş kaldıran meleklerden söz eder. Bu düşünce erken Hristiyanlık için tehlikeli görünür. Çünkü Hristiyanlık kurtuluş düzenini kurarken meleklerin ve şeytanın rolünü daha kontrollü, daha sistemli bir çerçeveye oturtmak ister. Enok ise bu sınırları çizmez. Üstelik bazı İncil pasajlarıyla dolaylı bir çelişki içindedir. Mesih fikrini, kıyamet anlatılarını ve göksel hiyerarşiyi farklı bir modelle kurar. Bu yüzden milattan sonra 4. yüzyılda toplanan Laodikya Konsili metni apokrif yani kutsal sayılmayan metinler arasına alır. Batı Kilisesi için kitap artık kanon dışıdır. Sonuç şu: Avrupa'da unutulur, saklanmaz ve kopyalanmaz. Ama Etiyopya'da gizli manastırlarda korunur. Yani yasaklanış bir coğrafyada tehlikeli, başka bir coğrafyada emanet olarak metnin kaderini ikiye böler. 18. yüzyıldaki keşiften sonra kitap Avrupa'ya ulaşır. İlk çeviriler yapılır. Akademik dünya metnin önemini fark eder. Bazıları onu Tanrı'nın kayıp kitabı olarak görür, bazıları ise antik Yahudi mitolojisinin bir ürünü sayar. 19. yüzyılda Enok kitabı yeniden gündeme gelir. Çünkü modern dönem eski metinleri yeniden okumaya girişir. Burada iki farklı etki ortaya çıkar. Birincisi akademik etkidir. Metin, Yahudi düşüncesini anlamak için merkezi hale gelir. Yeni ahitteki bazı düşüncelerin köklerinin Enok'ta olduğunu gösteren araştırmalar yapılır. Mesela düşmüş melekler, son yargı, göksel mahkeme gibi motiflerin izleri takip edilir. İkincisi ise popüler etkidir. Bazı araştırmacılar gözcüleri gökyüzünden gelen varlıklar olarak yorumlar. Antik astronot teorileri bu metinden beslenir. Enok'un ışıkla göğe alınışı bazı yorumlarda enerji formuna dönüşüm şeklinde okunur. Aslında bunlar sadece birer yorum. Kitabın tarihsel anlamından çok modern merakların yansımasıdır. Ama şu bir gerçek ki Enok'un kitabı insanın gökyüzüne olan bakışını değiştirir. Çünkü göğün sadece uzak olmadığını, bir anlam taşıdığını söyler bize. Ve insanın bilgi arzusunu tarihin en eski biçimiyle karşımıza çıkarır. Dolayısıyla Enok'un kitabı bilgiyle olan ilişkimizi anlatır. Bilgi bazen kutsal sayılır, bazen lanetli görünür. Ama her zaman tehlikelidir. Çünkü bilgi insanı büyütürken onu sınar. Kitabın ardından kalan soru şudur: İnsan, yaratıcının sınır koyduğu bilgiyi aşmaya çalıştığında ne olur? Antik metinlerin çoğu bu soruya aynı cevabı verir. Aşırı bilgi, aşırı güç doğurur. Güç ise sınır tanımazsa yıkım getirir. Belki de bu yüzden bazı kitaplar yakılmaz, yok edilmez, sadece unutulmaları istenir. Çünkü unutuluş bazen
en sessiz yasaktır. Evet sevgili dostum, bu açıklanamayan kitaplar serimizin ilk bölümüydü. Bir sonraki videoda tarihin en tartışmalı metinlerinden birine, Barnabas İncil'ine bakacağız. O kitapta Tanrı'nın değil, insanın inancı sorgulanıyor olacak. İzlediğin için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kal.